Efendim herkese satır arasından merhabalar. Tevhid Ocağı'ndayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine sizlerle beraber edebiyatımızda gerçek edebiyattan çıkarak gençlerimizin tertemiz dimalarını ne yazık ki isteseler de istemeseler de bilinçli ya da bilinçsiz ucundan kıyısından köşesinden bir takım şekillerle bir takım şekillere sokmaya çalışanları ele almaya devam ediyoruz. Bu hafta bir farklılık yapacağız. Arada bir bu farklılığı yapmaya elbette devam edeceğiz. Çünkü kitaplarımızı ele alırken, içeriklerine giyerken bir taraftan da bakıyoruz ki etrafımızda çevremizdeki genç kardeşlerimiz edebiyatımızın ünlü olarak kendilerine empoze edilmiş olan isimlerinden oldukça memnun olup onların bütün kitaplarını okusak mı acaba diyorlar. Ve bu acabaları etraflarındaki sözüm ona çok okuyan abileri tarafından da aman bu yazarı sakın kaçırma, gerçekten ondan öğreneceğin çok şey var deniliyor. Ama bir şeyi burada kaçırıyoruz ki başlığımız bu yüzden önünüze böyle geliyor. Yazarını tanımadığın kitap hasta eder adamı, velev ki içinden abı hayat aksa. Sebep ne diyecek olursanız, bir yazarın elinden çıkan kitap tıpkı bir yemek yapan adama benzer. Yemeği yapan adam sizden evvel, siz gelmeden önce sizin hakkınızda oldukça kötü düşünen bir adamsa yemekten pek lezzet alamazsınız. Hoş, yemeğin sadece el lezzetinin belli bakterilere bağlandığı da söylenir ama bunu bir kenara koyarsanız hakikaten yapılan her yemeğin istediğiniz malzemeyi aynı elle bile yapsanız farklı düşüncelerle yaptığınızda lezzetinin farklı olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve bu yediğimiz basit bir yemek değil, nihayetinde okuduğunuz kitaplar sizin hayatınızda kimi zaman yön veriyor. Ya ben öyle okuyorum geçiyorum zaten diyenlere deriz ki hiç de hikaye olmuyor. Her biri bir yerimizde iz bırakıyor. Zaten bu amaçla yazılıyor. Ama kalan izlerin gerçekten ne olup ne olmadığını bilmeyince bazen bu izler yara oluyor, içinden çıkılmaz hale dönüşüyor. Evet, kimileri de var çevremizde. Ya sen her şeyi okuyuver, sonuçta eğriyi doğruyu bilirsin diyenlere deriz ki eğriyi doğruyu düzgün bir şekilde araştıralım, görelim, tanıyalım. Tanıdıktan sonra elbette okuduklarımız bize ne anlatıyor onu bilelim. Ondan sonrası kolay. Ondan sonrasını kolay diyebilmek için ondan evvel bir menemen yapmaya karar verdik bu hafta. Neden menemen diyecek olursanız, günümüzün yazarlarında özellikle dünya çapında aman aman ön plana çıkıyor, galiba içimizden yeni büyük isimler çıkacak diye her önümüze gelenler ve içine yavaş yavaş dinsel argümanları, tasavvuf gibi muhteşem bir derinliği kendilerine oyuncak edenler gittikçe artıyor. Dolayısıyla tanıdığınız bütün dostlarınızı bir araya getirin ve tüm domatesler de buraya gelsinler ki bir menemen yapacağız. Ama ne yazık ki bu menemen bizim elimizden çıkmıyor bugün. Bugün sizlerle beraber Elif Şafak'ı konuşacağız. Kitaplarının içeriklerinde aşkla, tasavvufla çok yakın bir ilişkisi olduğu iddia edilerek Ümmeti Muhammed'in sevgili tertemiz dima sahibi genç kardeşlerimizin bir kısmının aman ne kadar da güzel yazmış, hakikaten aşk da böyle yazılırmış dedikleri bir isimden bahsedeceğiz. Dilin temiz olması için kalemin temiz olması yetmez. Hakikat o kalem hangi dimalardan çıkıyor sevgili gençler? Onları gerçek manasıyla tanımanız lazım. Yok, bilmediklerinizden bahsetmeyeceğiz. Menemeni yapan Elif Şafak'ın bu menemeni yaparken kendi hayatını nasıl yaşadığını bugün Google'a da yazsanız göreceğiniz ibarelerle birleştireceğiz. Yani bir okuma, bir algoritmanın çözümüne gideceğiz. İşin sonuna geldiğinizde ben bu menemeni yerim abi diyorsanız benim diyecek lafım yok. Ama yemeden önce bir de bu karışımda neler kullanılıyor bir bakmamız lazım. Efendim, Elif Şafak'ın soruları, ona sorulanlar, röportajlar, onun kendi fikirleri derken bir araya getirip arka arkaya koyduğumuzda garip bir insanla karşılaşıyoruz. Belki kendisine göre ve onu çok seven okurlarına göre çok ileride bir dimadan bahsediyoruz. Ama Elif Şafak gibi zaman zaman ve tasavvufla normal hayatı biraz bilim biraz ilim derken bir menemen yapma çabasında olan bir ismin evlilikle ilgili kendisine bir soru sorulduğunda şu cevabı verdiğini görüyoruz. Klasik bir evlilikle alakamız yok ama hep böyleydi. Berlin'de evlendik. Birkaç sonra ben Arizona'ya gittim.
Eyüp'te İstanbul'a. Arizona İstanbul arasında gidip geldik, 26 saat sürüyordu aktarmalarla beraber. Yıllarca böyle yaşadık. Aynı evde sürekli beraber yapamıyorum. Eyüp de yapamaz bence. Herkesin kendine ait bir dünyası olursa daha iyi akıl ve ruh sağlığımız açısından demiş. Hakikaten bayılıyoruz. Azıcık gurur, kendinden emin, içinde biraz aşk ve dışında mantar olan bir yiyecek. Öyle bir mantar ki zehirli. Çünkü evlilik gibi gerçekten insanın dünyasını ve öbür dünyasını bir bütün eden muhteşem bir zevki bir arada yaşamaya ne gerek var diyerek genç dimaları öğreten bu hoca efendi mi demeliyim, yoksa yazar mı demeliyim, yoksa düşünür mü demeliyim bilemediğim bu zat-ı muhteremi şimdi ele alırken işte bu görüşlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Efendim, Elif Şafak'ın yazmış olduğu son kitaplardan bir tanesi de hepimiz için önemli olduğu düşünülen ve içinde aşka dair 40 kuralın yer aldığı, aman galiba İslam'ın özünü bu hanımefendi bulmuş, dur da bir bakalım hakikaten bu 40 kuralla nasıl yaşanır denildiğinde herkesin cuşa gelip işte budur arkadaş, din dediğin böyle olur, Müslüman dediğin böyle olur, hayat da böyle yaşanır, aşk da böyle anlatılır demişlerdi ya. 40 kural yazmak mesele değil. 40 bin kitap okumak, 100 bin kitap da yazmak mesele değil. Yazılan temiz bir gönülden çıkmıyor. Kalem temizliğe ait değilse ne anlatsa hikaye. 40 rekata gözünün ucuyla baktığı anlaşılıyor Elif Şafak. Zira 3. kuralında şöyle bahsediyor Kur'an-ı Azimüşşan'dan. Kur'an diyor 4 seviyede okunabilir. İlk seviye zahire manadır, sonraki batıni mana. 3. batının batınıdır. 4. seviye o kadar derindir ki kelimeler kifayetsiz kalır tarif etmeye. Aman Allah'ım diyorsunuz. Bu kifayetsiz kelimelerin özüne vakıf olduğunu iddia etmeyip de ucundan mum ışığı da bende var demeye gayret eden ablamız kendisi için ne demiş? TED Talks'ta konuşan Şafak, biseksüelim ama bunu kamusal alanda söyleyecek cesaretim olmadı demiş, bütün dünyaya duyurmak için TED'i seçmiş. Hiç kimsenin özel hayatı elbette ki hiç kimseyi ilgilendirmez. Öyleyse sizin insanların önüne çıkıp cinsel tercihinizin biseksüelite olduğunu iddia edişiniz hem de muhteşem bir haramı yazdığınız tasavvuf ve aşk ilişkisi içerisinde yedirmeye gayretinizi nereye koyacağız? Bilmem. Onu elbette ki siz karar vereceksiniz. Devam edelim bakalım. Bir tavayla başlamak lazım hayata. Öyleyse tavanın bir altını yakalım. Gelelim bakalım ne demiş. Çünkü 4. kuralında şöyle buyuruyor Elif hanımefendiler. Kainattaki her zerrede Allah'ın sıfatlarını bulabilirsin. Çünkü o camide, mescitte, kilisede, havrada değil, her an her yerdedir diyerek aman efendim herkese bir göz kırpayım manasıyla tavanın çapını genişletmekte. Allah'ı görüp yaşayan olmadığı gibi onu görüp ölen de yoktur. Kim onu bulursa sonsuza dek onda kalır demiş. Hakikaten onda kalmış olan bir zattan bahsediyorsa Elif Şafak ya da bu yolculukta tasavvufu kendine tava olarak kullanabileceğini zannediyorsa bunun gayet latif, gayet ince, gayet hayatımızın ortasında bize doğruları hayatıyla göstermesi gereken biri olmaz mı? Küfür için şöyle diyor mesela Elif Şafak. Öyleyse ne küfre toptan alerji duymak, tepeden bakmak, ne de küfrü romantikleştirmekten yanayım. Ne yasaklamaya kalkmak kelimeleri, ne de yüceltmek. Arada bir yerde gene arafta kalmış işte yüreğim. Yüreği arafta kalan Elif Şafak, minibüs kornasına küfür etmeyi ama bir başka şey küfür etmeme gerekliliği arasındaki farkı öğrenemediği gibi küfretmenin hayatın içinde güzel de bir şey olabileceğini gençlerimize öğretivereyim de geçsin demiş. Ha bu arada Can Yücel Türkçenin en güzel küfreden şairidir. Onun küfürleriyle meclis kürsülerinden işitilen küfürlerin ne doğası ne de insanlar üzerindeki etkisi aynıdır. Kelimenin ne olduğu kadar nasıl söylendiği de önemlidir işte diyerek bir küfür talebinde bulunmuş bilemedim.
Tavamıza devam edeceğiz ama bu tava nasıl bir tava diye de sormak lazım. Menşei önemli. Sonuçta hanım kardeşlerimiz mutfakta bir malzeme alırken kaliteli olmasına özen gösterirler. Kimi zaman da bunun da Made in England olması belki işe yarar. Dolayısıyla biz de hep şunu merak ediyoruz. Ya bu özellikle edebiyat dünyasında son dönemde tasavvufu dini diline dolamış olan, bizim de Tevhid Ocağı'nda yakın zamanda daha da fazlasıyla yer vereceğimiz bu abilerimiz, ablalarımız neden hep İngiliz malı kullanıyorlar? Efendim, Elif Şafak İngiltere'nin önemli edebiyat topluluklarından birisi olan Kraliyet Edebiyat Cemiyeti'ne seçilmiş. Aman ne güzel demiş, herkes cuşa gelmiş, holay çekmiş. Çünkü Elif Şafak dünya çapında Türkleri anlatmış, Müslümanlığı anlatmış, aşkı anlatmış. Ya peki biraz baksak eğer, yine Google amcaya sorsak, bu Kraliyet Edebiyat Ödülleri İslam Doğu dünyasında kimlere verilmiş? Meşhur isimlerden Kur'an-ı Azimüşşan'ı yerle bir eden Salman Rushdie'ye verilmiş. Elif Şafak için de şöyle denmiş: size iyi gelecek bir isim denmiş. Uluslararası ölçekte haber ve analizlere yer veren Amerikan Politika gazetesi Politico'nun Avrupa edisyonu Elif Şafak'ı 2017'nin umut veren isimleri arasında sayarken kalbinizi ferahlatacak, size iyi gelecek demiş. Valla bu menemeni bu haliyle yiyenin kalbine ne olur? Onu gerçekten ama gerçekten dikkatinizi çekmekle beyan etmek isteriz. Efendim, yine hala tavadayız. Bir türlü malzeme toplamaya gelemedik çünkü Elif Hanım'da bayağı bir malzeme var. Sapı Milano'dan ama çok mistik bir anlayışa sahip. Neden diyecek olursanız, yüksek lisans tezini İslamiyet, kadın ve mistisizm üzerine yapan Elif Şafak bu konuda ödüller de almış. Zannedersem tasavvufla Hindu mistisizminin arasındaki fark hususunda pek bir öğrenimi olmamış. Ve buna rağmen Milano'nun altın anahtarı verilmiş kendisine. İtalya'nın en görkemli etkinliklerinden biri olan Milano Book City'nin onur konuğu yazarımız denilerek Elif Şafak'a şehrin altın anahtarı verilmiş. Peki şehrin altın anahtarı verilen şahsiyet kimdir diyeceksiniz. Bu zat Mussolini'ye övgü pankartı açmakla, İtalyan hükümetine baş kaldırmakla, solculukta Che Guevara ve benzeri foundation, yani bu paraları toplayan fonlarla ortak hareket etmekte, hani bizde var olan isyanla ne tatlı şeydir diyen cemiyete hep göz kırpmış, İstanbul'da da pek çok ismi ziyaret etmiş, onlarla da yakın dost olmuş. Onu da Google'a bakarsınız artık. Çünkü işimiz siyaset değil. Din-i mübin, Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam ve Ehl-i Beyt sevgisinden milletin temiz çocuklarını kopartan isimlerle işimiz. Efendim, geldik tavaya konulacaklara. Şimdi biber lazım ama bu biberin biraz isyan kokması lazım. Önce 10. kuralına bakıyoruz Elif Hanım'ın. Şöyle diyor: ne yöne gidersen git, doğu, batı, kuzey ya da güney, çıktığın her yolculuğun içine doğru bir seyahat olarak düşün. Kendi içine yolculuk eden kişi sonunda arzı dolaşır. Ya bu goygoydan kimse bıkmadı Allah'a şükür. Hani şu Himalaya tepelerinde 40 senesini mağarada geçirdiğini söyleyip de sonra aşağıya inip ben uçuyorum diyen Hindular var ya, aynen devam ediyor ama bir şeylerle karışmaya bayılıyor. Peki bu kadar tatlı mı bu iş? Bakalım bir başka yerde ne söylemiş. Türkiye uzaklaşsa bile Batı halkın direnmesine yardım etmeli demiş gezi eylemleri için. İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesi için kaleme aldığı yazıda Türkiye'yi şikayet eden Elif Şafak, tepkilerin giderek artması üzerine demokrasiden yana olduğunu söyleyerek şöyle demiş: tepeden dışarıdan müdahale yanlısı olmam da hep demokrasiyi savundum. Kimse ne dediğimi anlamadı, çarpıtamazsınız. Her ne hikmetse zaten şu mistik, şu ulu olan yazarlarımızı kimse anlamadı. İnsanın sorası geliyor. Madem kimse seni anlamıyor, niye haberi yazıp duruyorsun? Neyse, biberi geçtik. Sıra neye geldi? Yumurta lazım. Ama bu yumurtanın çift sarılı olması lazım. Hadi bir de benden olsun. Biri mavi, biri kırmızı. Niye diyecek olursanız, Elif Şafak aşk bir seferdir diyor kitabının 12. kuralı olarak. Bu sefere çıkan her yolcu istese de istemese de tepeden tırnağa değişir. Bu yollara dalıp da değişmeyen yoktur derken
tasavvuf erbabını göz kırptığını mı zannediyorsunuz? Öyle değil. Elif Şafak onur yürüyüşüne en fazla başörtüsünden dolayı üniversiteye giremeyenler sahip çıkmalı derken tasavvufla göz kırpmaya çalıştığı genç kuşağı şimdi LGBTİ'nin yapacağı adı onur yürüyüşü olarak adlandırılmış, ne kadar onurlu olduğu tartışmalı olan yürüyüşe defaatle davet etmekte kalmıyor, ipin başında geliyor. Zira kendisi de biseksüel olduğunu daha önce ifade etmişti. Şimdi ne lazım? Bazıları sever, bazıları sevmez, ayrı mesele, ama sırası gelmişken bu tartışmaya girmeden soğan koyulacak. Bu soğanı yıkamaya gerek yok. Sonuçta soğan soğandır, hıyar da hıyardır. Bakalım Elif Şafak ne demiş, o nedir? Kendi yazısından alıyoruz efendim. İngiltere'nin en köklü ve şüphesiz en güçlü kurumlarından biri olan Anglikan Kilisesi büyük bir tartışma, önemli bir kırılmanın içindeydi bu hafta diyerek başlıyor yazısına Elif Şafak. Kadınlar psikoposluğa kadar yükselebilir mi diye soru sorup tasavvufta yeni bir merhale atlayarak Hristiyan fıkhına da girmeye gayret ediyor ve devam ediyor. Liberal dindarlar ve muhafazakar dindarlar arasında uzun zamandır süre giden bir münakaşaydı bu. Liberallerin hüsranıyla sonuçlandığı yapılan oylama şimdilik diyor. Sonra yazı devam ediyor ve geliyor. Siz hep Hristiyanlardan mı bahsedecek zannediyorsunuz? Devam ediyor. Öte yandan diyor, ne yazık ki İslam dünyasında kadın erkek eşitliği konusu yeterince vurgulanmıyor. Bu konularda yazan ve konuşan, zihni ve yüreği tüm kainata açık, alim kadınlara ve alim erkeklere ne çok ihtiyaç var. Sen yazana kadar vardı zaten, ama sen şu cümleyi ekleyince durum biraz değişiyor. Keşke onların sesini daha çok duysak. Mesele sesin çok çıkması değil ki. Mesele senin kirletmeye gayret ettiğin ehli İslam'ın pür-i-pak gençlerinin gerçek tasavvufu, gerçek ehli beyti ve gerçek sünneti, hakikati Kur'aniyeni 1441 yıldır yaşandığı gibi yaşayabilmek. Ama 17. kuralda şöyle diyordu ya Elif Hanım. Esas kirlilik dışta değil işte, kisvede değil kalpte olur. Onun dışındaki her leke ne kadar kötü görünürse görünsün, yıkandı mı temizlenir, suyla arınır. Ne yaparsan yap diyor Elif abla. Yıkamakla çıkmayan tek pislik kalplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir. Evet, tatlı sözler. Niye bu tatlı sözlere sahip? Çünkü kitaplarında Mesnevi'den alıntılar yaparak kafasına göre bir din algoritması yaşamaya çalışıyor Elif Hanım. Ya da yaşanması ne güzel olur diyor. Madem biber koyacağız, biraz çeşitlilik yapmak lazım. Sonuçta bu insanların bir ucu mutlak surette sosyeteye erişiyor. Bu aralar paprika moda diyorlar. Koyan mı yesim geliyor, ama benim koymeme gerek kalmıyor. Bu kitabı almış okurlardan bir tanesini çektim, aldım, aynen şöyle diyor. Elif Şafak'ın tipik ılımlı İslamcı, ılımlı Türkiye'ci tadında kitaplarından biri diyor. Klasik bir şekilde hikayenin konusu bir geçmişe, bir bugüne gelir, bir yurt dışına, bir Türkiye'de döner. Mahzun Kırmızıgülvari sosyal mesajlar basit bir üslupla nasihat tadında insanlara anlatılmakta. Zorlama 3 noktada karakterler, sürekli aynı şeyleri tekrarlamalar. Mensur Selman'ın inanç ve hayat tarzları. Olaylara ve tekrarlara boğulmaktan kaynaklı betimlemeler az ve eksik, olayın anlaşılmasını azaltmakta. Geçmiş zamana giden bölümleri bugünkü düşüncelerle ve bugünkü verilerle yazmaya çalışılmış. Yani aşk kitabını sevdim. Ondan sonra okuduğum İskender ve Havva'nın üç kızı kitaplarını sevmedim. Tavsiye etmiyorum demiş. Şimdi bu yorumu başta okudum. Çünkü bu yorumu okuduktan sonra Elif Hanım'ın söylencelerini aslında okuyucunun bir kısmını yutmadığını da görmekten memnun oldum. Eksik bilgiler dahi olsa Allah'a şükür hala ufuk çizgisinde karanlıkla aydınlığı birbirinden ayırabilen genç kardeşlerimiz var. Efendim, kendisine sorulmuş olan tasavvufla alakalı olan hiçbir soruyu geriye çevirmemeye gayret eden Elif Hanım her ne hikmetse röportajlarında bu konuda fazla da derine gidilmesini pek arzu etmez. En nihayeti bilgi de bir yere kadar.
Kendisine tasavvufla çok ilgilendiğini, bu konuda neler düşündüğünü filan soruyorlar. Şöyle cevap veriyor. Okuru anlar, hisseder, ayırt eder. Biraz önce okuduk. İyi edebiyat okuru bir kitabın sadece kurgusunu ya da diline değil, özüne bakar. Özünü samimi buluyorsa benimser, kucaklar. O anlamda okurla kitap arasında bir sırdaşlık kurulur demiş. Tıpkı da dediğin gibi olmuş, merak etme Elif Hanım. Ama tasavvufla ilgili şöyle bir şey demiş. Velev ki oldu. Koskoca tasavvuf günün modasından zarar görecek bir şey mi? Hayır. Tasavvufa bir şey olmaz ki. Ama o moda sayesinde belki 5.000 insanda samimi bir merak uyanıyorsa varsın moda olsun. Onda da bir hayır vardır demiş. Bu tasavvufla modayı bir araya getirebilme kaygısının varlığını söylerken bizler hadi canım dediğiniz oluyordu ya, işte ben de size bunu anlatmış oldum. Tasavvufla nasıl tanıştınız filan diye soruyorlar. En nihayetinde şeyhlik var, alimler var, dergahlar var, medreseler var. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan beri bu işin başının mihmandarları var. Şöyle cevap veriyor Elif Hanım. Bugün galiba bir sonraki aşamadayım diyor ve nefsi emmareden filan uçup gittiğini anlatmaya çalışıyoruz zannımca. Yani kitaplardan sonraki aşama diyerek biraz üstünü örtüyor. 14 seneden sonra bunu söyleyebiliyorum diyor. Bir sırrı açacak şimdi. Aman baştaki sır gibi olmasın deyip okuyoruz. Bir yerden sonra akıl yetmiyor. Akıl yola devam edemiyor. İşte orada inanç kavramı devreye giriyor ama Türkiye'de bunları konuşmak zor diyor. Vallahi konuşmadığın ne kaldı ki? Hiçbir şey. Rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. Hatta yetmiyor. Şimdi menemenimize yağ koyma zamanı geliyor. Artık inek mi olur, manda mı olur onu bilemedim. Çünkü 22. kuralında Elif Şafak şöyle bir beyanata sahipti. Hakiki Allah aşığı bir meyhaneye girdi mi orası ona namazgah olur. Ama Bekri aynı namazgaha girdi mi orası ona meyhane olur. Şu hayatta ne yaparsak yapalım niyetimizdir farkı yaratan suret ile yaftalar değildir diyor ve Alaçatı gecelerini eşiyle beraber bir oraya sulandırıp sonra erkek kıyafetleriyle biseksüalitesinin altını çizmek için dergilere boy boy pozlar verirken bakmayın canım aslında ben Allah'ın sevgili kullarından biriyim. Sevgili gençler nasıl takılırsanız takılın takmayın kafanıza. Her şey kabul bu dünyada demekle de kalmış olmuyor mu şimdi deyip soru işareti bırakmak gerekiyor. Ama sona gelince bir tuz koymak gerekiyor. İşte buralarda Elif Hanım tuz koymakla kalmıyor. Çileği de ekliyor, az hıyar turşusu da ver gelsin diyerek işte tam bu andan itibaren yiyecek misiniz, yemeyecek misiniz? Hakikaten iş size kalıyor. 25. kural diyor Elif Hanım. Cenneti ve cehennemi illaki gelecekte arama. İkisi de şu an burada mevcut. Aman diyorsunuz ne latif bir cümle. Biraz devam ediyoruz. Ne vakit birbirleriyle kavgaya tutuşsak, hasede ve kine bulaşsak tepe taklak cehenneme düşebiliriz. 35. kuralda insanı kamili anlatıyor Elif Şafak. Tanrı'ya inanmayan kişi ise içindeki inananla İnsanı kamil mertebesine varana kadar gıdım gıdım ilerler kişi ve ancak tezatları kucaklayabildiği ölçüde olgunlaşır. Aşksız geçen bir ömür beyhude yaşanmıştır. Hakikaten de beyhude okunmuş bir kitaptır. Zira ne gariptir. Biz Elif Hanım'ın bu kadar kitabını, bu kadar 40 maddeyi okurken kendisine bir soru soruluyor. Diyorlar ki Aşk kitabının ilk bölümünde Şems'in Mevlana ile ilk karşılaşmasında Şems için ne düşünürsün? O da diyor ki Şems'in Rumi'ye sorduğu şu sorunun şu ikisinden hangisi ileridedir? Sence Hz. Muhammed mi aleyhissalatü vesselam Sufi Beyazıt Bistami mi sorusunun cevabının nereye uzandığını görmek gibi ondaki deryanın küçük bir oluğu olmanın mutluluğu da bana kalır mı acaba diyerek hakikaten apostrotif bir şizofrenik vaka olma çabasını bize bir kez daha iletiyor. Sonunda bu kelimeyi söylüyorum. Çok da komik yapmışsınız ya siz ne anlıyorsunuz diyenlere el cevap hükmünde olsun. Sonuçta sevenleri gelecek. Efendim hakikati şuraya bağlamak gerekiyor. 40 kuralın hiçbirinde Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam geçmiyor. Hiçbirinde İslam hakikattir denmiyor. Hepsinde aşk deyip berbat bir menemen
Müslümanların önüne seriliveriliyor. Sonuçta gene mahvettin. Deneysel olacak derken yenmez bu. Ne yapalım? Artık bundan sonra Elif'e ver. Yaptığı gibi yiyiversin. İnşallah kendini düzeltsin, vazgeçsin, tövbe etsin ne diyelim. Ama siz kıymetli ve genç kardeşlerim, bu menemeni yerseniz hakikaten hazımsızlık yapar. Hadi kalın sağlıcakla.